Temel ve Teknik Analiz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte destek, direnç, trend çizgileri ve Fibonacci'den bahsedeceğim. Gelelim, bu bir dolar grafiği. Dolar grafiği üzerinden destek, direnç ve trend çizgileri ve Fibonacci'den bahsedeceğim. Gelelim, ben buradan teknik analiz araçlarından yatay çizgiyi kullanacağım. Yatay çizgide destek ve direnci göstereceğim. Bu destek direnç çizgileri yan bir şekilde, şu şekilde olursa bunlar trend çizgisi oluyor. Yatay olunca destek ve direnç çizgisi oluyor. Evet, destek fiyatın aşağı doğru düşerken bir engel, bir duvar görevi gördüğü çizgilerdir. Örneğin burada yükselen fiyat geri çekilip buradan destek alıyor. Destek aldığı ve destek alıp kendini yukarı attığı için, fiyatı yükselttiği için burası bir destek noktası oluyor. Evet, aynı şekilde şurada da bir destek noktası oluşmuş. Destek noktası ya da direnç noktası birkaç yerden aynı hizada destek ya da direnç alırsa orası daha güçlü destek ve direnç noktası olduğu anlamına geliyor. Çizgilerimizi çekerken iğnenin ucundan çekiyoruz. Bir sonraki iğnenin hafif içerisine, hafif dışına falan gelebilir. Bunda bir sorun yoktu. Şuraya teknik analiz araçlarından yatay çizgiyi kullanıyorum. Şuraya çekiyoruz. Fiyat buradan yükselmiş, kırmış, gelmiş, geri düşüş yaşamış. Buradan desteğini almış, yukarı doğru gitmiş. Yukarı doğru gitmiş. Şuradan çizgimizi çekelim. Birkaç yerden aynı noktada desteğe ya da dirence çarpmışsa orası daha sağlıklı bir direnç noktası olduğu anlamına geliyor. Daha sağlıklı destek ve direnç çizgisi çekebiliriz. Evet, burayı görüyorsunuz. Şu iğnenin ucundan direnç çizgimizi çizdik. Misal burada iğnenin ucu dışarıda kalmış. Dışarıda ya da içeride kalabilir iğnenin ucu. Bunda bir sorun yoktur. Burada direnç çizgisinden yukarı doğru iğne atıyor. Biz hangi saatlikte ya da günlükte bakıyorsak o mumun dirençten yukarı ya da aşağı attığı iğnenin kapanmasını bekliyoruz. Eğer kapanırsa destek ya da direnci kırmış oluyor ve yukarı doğru ya da aşağı doğru düşeceği anlamına geliyor. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ya da yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Tamamen temel ve teknik analiz eğitimi vermeye çalışıyorum. Burada fiyat burayı kırdı. Geri geldi. Buradan desteğini aldı. Aşağı doğru giderken duvar ya da engel onu bırakmadı. Buradan desteğini alıp yukarı doğru kendini atmasına yaradı. Geliyor. Burada da bir direnç çizgimiz var. Destek çizgileri fiyatın aşağı doğru hareket ettiği yönde çizilir. Direnç çizgileri fiyatın taban noktalarında çizilir. Gelelim. Buradan desteğini aldı. Buradan alım yapabiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Alım yapıp buradan mumu bekleyip mumun kapanış verip vermeyeceğine bakalım. Eğer kapanışı direnç çizgisinin altında verirse hemen buradan satımımızı yapalım. Çünkü buraya çarptı. Burayı zorladı. Direnci zorladı. Kıramadı. Kıramayınca tekrar aşağı doğru destekten çıkmaya çalıştı. Bu bir fiyat grafikleri. Destek direnç çizerken fiyat grafiğin yukarı ya da aşağı doğru fiyat grafiği belirlenen destek ve direnç çizgisi içerisinde ya desteği dışarı doğru kırıp gitmeye çalışacak ya da direnci zorlayıp yukarı doğru fiyatın yükselişe doğru gitmesi, ya da fiyat direnci kırıp yüksek fiyatlara doğru gitmeye çalışacak. Bir fiyat grafiği desteği ya da direnci ne kadar zorlarsa o kadar kırma şansı daha fazladır. Evet, geliyor, buradan desteğini alıyor 1. Buradan da desteğini alıyor 2. Yukarıda ise bir buradan dirence çarpmış. Bir buradan 2. Bir buradan 3. Fiyatın direnci fazla zorladığını siz de görebiliyorsunuz. Yani fiyatın direnci kıracağı olasılığı daha fazla. Burada biraz beklemekte fayda var. Çünkü direnci kırıp daha fazla yükselip yani önünde başka direnç çizgisi olmazsa fiyatın nerede duracağını belirleyemeyiz ve fiyatın ne kadar yükselebileceğini de bilemeyiz. Eğer burayı kırarsa, önü boşsa hızlı bir şekilde sert yükselişler olabilir. Gelelim. Bu destek ve direnç çizgisinin içinde bir kanal oluşmuş oluyor. Bu kanaldan kendini dışarı atmaya çalışır. Aşağı atarsa fiyat düşüşü, yukarı atarsa fiyatın yükseleceği anlamına gelir. Evet, gelelim. Trend çizgileri eğrilti, doğru ve gidiş çizgisi anlamına gelir. Şuradan bir trend çizgisi aracımızı alalım. Trend çizgisi çekilirken fiyat grafiği birden fazla desteği yoklaması gerekiyor. En azından ikili bir dip yapması gerekiyor. Evet, bakıyoruz burada bir ikili dip yap. Hatta fiyat grafiği desteği 3, 4, 5. defa. Yani gördüğünüz gibi fiyat
Birinci de kıramamış. İkinci de kıramamış. Üçüncü de kıramamış. Ne demiştik? Destek ya da direnç çizgisini hangi yönde ne kadar zorlarsa o yönde kırılması olasılığı daha fazladır. Birinci defa denemiş, ikinci defa denemiş, üçüncü, dördüncü, beşinci de kırmış. Kırınca fiyat grafiği hangi yönde kırılırsa fiyat o yönde hareket eder. Fiyat aşağı doğru bir kırılım sağladığı için fiyatta düşüşler yaşanıyor. Yukarı doğru bir kırılım yaparsa yükseliş yönünde hareket etmiş olacak. Peki yukarı doğru bir direnç çizgisi çekebilir miyiz? Evet, çekebiliriz. Yukarı doğru da direnç çizgimizi çektik. Evet, gördüğünüz gibi 2 defa değmesi gerekiyor. Değiyor. Buradan destek çizgimizi çektiğimizde fiyatın yukarı doğru nereye gideceğini de belirleyebiliriz. Fiyatın buraya çarpıp geri geldiğini görüyoruz ve oradan bir direnç çizgisi çekiyoruz. Fiyatın bu direnç çizgisini kırarsa daha yukarı gideceğini anlayabiliriz. Kendimize bu yol içerisinde bir yol belirlemiş oluyoruz. Destek ve direnç içi kanal oluyor. Buna yükselen kanal denir. Bu trend çizgisini farklı bir rengi alabiliriz. Bunları niye söylüyorum? Çünkü hani çok fazla teknik araçları kullandığımız için hani çok renk karmaşası yaşayabiliriz. Bunun için ya da şu şekilde Fibonacci teknik aracını kullanabiliriz. Evet, gelelim Fibonacci teknik aracını kullanmaya. Şuradan Fibonacci düzeltmesini seçiyoruz. Fibonacci düzeltmesini kullanırken aşağıdan en yukarı doğru seçiyoruz. İstediğimiz yönde çekebiliriz. İstersek grafiğin en başından en yükseğine doğru da çekilebilir. Ya da belirli bir noktada dipten yukarı doğru çekebiliriz. Misal şuradan Fibonacci'nin başını koyup şöyle yapalım. Biraz şöyle. Şuradan ayarlıyoruz. Yani desteğin üstüne gelsin. Bakıyoruz. Çalışıyor mu? Kontrol ediyoruz. Buradan kırmış direnci, gitmiş. Buradan tekrar kırmış. Tekrar kırmış, tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Buradan dirence çarpmış, geri gelmiş, kırmış. Burada direnç görevi görmüş. Burada destek çalışmış. Evet, gördüğünüz gibi böyle kontrol ediyoruz. Ona göre ayarlamalar yapabiliriz. Şuradan oturtturmaya çalışıyoruz. Şöyle otursun. Biraz daha geriden alalım. Evet, oturtturmaya çalışıyoruz. Evet. Fibonacci düzeltmesini kullanarak daha fazla çizgi çekmemize gerek yok ve bu renk karmaşasının önüne geçiyor. Kafamız karışmıyor. Fibonacci çekmemiz daha iyi olabilir. Tabii bu tercih meselesi. Gördüğünüz gibi Fibonacci buradan destek çizgisi görevi görüyor. Gördüğünüz gibi destek ve direnç noktalarını belirtmiş. Şunu da not olarak düşelim. Bir fiyat grafiği direnci yukarı doğru kırarsa, tekrar aşağı doğru bir düşüş yaşarsa, kırdığı direnç destek görevi görür. Onun aşağı doğru gitmesine izin vermez. Bir destek çizgisi aşağı doğru kırılırsa ve tekrar fiyat yukarı doğru bir hareket yaptığında destek çizgisi ona bir direnç olur ve yukarı doğru gitmesini engellemeye çalışır. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzda destek, direnç, trend çizgileri ve Fibonacci düzeltmesini öğrendik. Eğer anlattıklarımı faydalı bulduysanız ve daha çok insanın faydalanabilmesi için beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki temel ve teknik analiz eğitim videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.